Sonradan deli olduğuna karar verilen bir adam plajın aynasını kırdı. Bu insanı yemyeşil gösteren, altının sırrı dökülmüş, camlaşmış aynanın insanları çirkin göstermesine içerledi diye tesvir edildi. Ayna görünce kırmamazlık edemezmiş diye uydurdular. İşin aslında bir ben biliyorum, bir de ayna. O halde aynayı kıran da sensin diyeceksiniz. Bize numara yapıyorsun. Pekala, aynayı kıran benim. Deli olduğuma karar verildi. Ama zararsızmışım. Pek zararsızmışım. Öcümü aynalardan alırmışım. Bunlar doğru değil. Doğrusu şu: aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur. Sebepsiz yere kırdım. Canım sıkıldı, eğlenmek için kırdım bile diyemem. Güzel insanları çirkin gösteriyormuş. Ne münasebet efendim? Güzel insanları çirkin gösteren ayna onların derununu tefriş eder. Böyle aynayı plajlara asmazlar. Yoksa aynada insanların çirkin taraflarını mı görmeye başladı? Hani nasıl yazılar aynada ters çıkarsa insanların da tersleri mi gözüküyordu? Sana derseniz ben de size felsefeden hiç hoşlanmadığımı, hele böyle dahiyanesinden iğrendiğimi arz ederim. Hayır, ayna aynaydı. Böyle hatlar karıştırmazdı. Hangi enayi onu hangi zamanda icat etmişse saçımızı taramak, suratımızda kara var mı diye bakmak, burnumuzu silerken biraz sümük kalmış mı diye göz atmak. Yahut da ulan benim gözlerim fena değilmiş be, hele şu ağzımın kenarında inen çizgiye bak, vay anasını ifade veriyor suratıma. Şu kadınlar da erkekten anlamıyor ve selam diyebilmek için işe yarar. Her nevi kendi kendine konuşmaları istediğimiz kadar ayna vesilesiyle uzatabiliriz. Aynaya bir genç kız baktırır, bir erkek düşündürtür, kendi kendine vurgunları ayna öptürür. İhtiyarlara ölüm tabut kefen gösterir, veremlilere korkunç ateşlerinin ışığını aynadaki gözlerinde yakarız. Aynaya düşman kesilmek, onunla dost olmak da mümkün. İnsan isterse pekala bir aynayı kırma sebebini felsefeye, edebiyata, ruhiyata, tıbba, sinire yükleyebilir. Benim plajdaki aynayı kırma sebebim ise katiyen yoktur ama size günümü yazacağım. Oradan bir sebep bulmaya çalışmak pek manasız olacak ama o gün zeytin ağaçlarının altında küçük bir çocuk oynuyordu. Yanına yaklaştım. Yeşil zeytinleri korkuyla bana uzattı. Sizin mi bunlar? Benim. Ya ben taş atmadım. Kendi kendilerine düştü bunlar. Elindekiler ne? Bunlar ne biliyor musun? Bilmem. Sen zeytin nedir bilir misin? Bilirim elbette. Hah, işte bunlar zeytin. Sabahleyin yediğimiz mi? Siz sabahları zeytin mi yersiniz? Yeriz ya. Senin baban kim? Benim babam yok. Benim babam ölmüş. Nerede ölmüş? Savaşta. Hangi savaşta? İstiklal Savaşı'nda. Dostum, kardeşim, canım, ruhum, evladım, ciğerim benim. Oyna zeytinlerle ama sakın taş atma emi. Senin mi bu zeytinler? Hayır, hayır, hayır benim değil. Bu zeytinler kimsenin değil. Eve götüreyim mi bunları? Bunlar düşmüş, buruşmuş, iyi değil, kurtludur. Öyleyse oynarım. Oyna ama sakın yine ısırma, hepsi acıdır. İyileri de mi acıdır? Hı hı, iyileri de acı olur. Sonra nasıl tatlılaşır? Onu ben de pek iyi bilmem. Kim bilir peki? Ne yapacaksın? Sabahleyin yemek için zeytin yaparım. Annen var mı senin? Var tabii. Ne iş yapar? Çamaşıra gidiyor. Peki sen ne olacaksın büyüyünce? Ben mi? Ben boyacı olacağım. Ne boyacısı? Ayakkabı boyacısı. Neden ayakkabı boyacısı? Ya ne olayım? Doktor ol. Olmam. Neden? Olmam işte. Neden? Ama doktoru sevmem ki. Olur mu ya? Doktor sevilmez olur mu? Tabii sevmem. Annem hasta oldu, evimize geldi. Kumbaramızı kırdık. Bütün 25'likleri ona verdik. Sonra çeyrekler kaldı. Onlarla da reçeteyi yaptırdık. O da zorla. Ama annen iyileşti değil mi? Annem iyileşti ama paralarımız gitti. 2 gün yemek yemedim ben. Peki öğretmen ol. Ben okula gitmiyorum ki. Neden? Öğretmen beni dövüyor. Neden? Yaramazlık ediyorum da ondan. Sen de yaramazlık etme. Ben yaramazlık ne demek bilmiyorum ki. Öğretmenin yapma dediği şey. Belli olmuyor ki. Bir gün arkadaşımın biri çamaşırcının dedi, ben de dövdüm onu. Öğretmen de beni dövdü. Ondan sonra hep çamaşırcının diye çağırdılar, hakaret ettiler. Hiç kimseyi dövmedim yaramazlıkmış diye. Birkaç gün sonra arkadaşımın 2 kalemi vardı, birini aldım. Bu sefer hırsızsın sen diye dövdüler. Benim kalemim yoktu ondan aldım. Sonra o da yaramazlıkmış.
Hem de çok fena bir şeymiş. Bir daha kimsenin kalemini almam dedim. Defterini aldım bu sefer. Hem dövdüler hem de okuldan kovdular. Çok fena yapmışsın. Fena yaptım. Ben adam olmak istemiyorum ki. Ya ne olmak istiyorsun? Boyacı olacağım dedim ya. Ahmet abim de boyacı. Sever misin Ahmet abini? Tabii severim. Annem de sever. Bazı gece bizde kalır. Para verir bize. Aç bile kalsak o bulur bize ekmek. Asıl abin değil mi? Nasıl asıl abin? Basbayağı asıl abin. Babanın oğlu değil mi o da? Değil tabii. O kimin oğlu? Bilmem. Kaç yaşında? Benden büyük. Sen kaç yaşındasın? 9. Peki o? Büyük işte. Ne kadar? Senin kadar var. Ha, şu mesele. Peki boyacı olunca ne olacak? Para kazanacağım. Sonra rakı içeceğim. Sonra yine ayakkabı boyayacağım. Sonra cigara içeceğim. Sonra elinin körü. Bu laf ayıp işte. Senin kulaklarını çeker. Anneme söylersem seni. Bir de selam söyle. Oğlum, anne. Bak Zeytin. At onları elinden. Ne yapıyorsun hınzır? Niye adamcağızın suratına attın? Üzülme hanım, üzülme çocuktur. Anne be 2 saattir beni lafa tutuyordu. Seni sevmiş de konuşuyor oğlum. Öyle nobran olma. Ben onu sevmedim ki. Ahmet abim gibi boyacı olacağım dedim. Bana sen doktor olacaksın diyor. Bak ne güzel söylüyor. Kendisi olsun doktor. Sen demiyor muydun Allah kahretsin o herifleri gözlerini toprak doyursun diye? Öyle mi dedim? Allah muhtaç etmesin demedim mi? Öyle dedin. Değil mi beyefendi? Allah hekime, hakime muhtaç etmesin. Doğru, etmesin. Anne ben boyacı olacağım değil mi? Başka ne olabilirsin ki? Benim babam neciydi anne? Boyacıydı. Gördün mü? Babam da boyacıymış işte. Öyle mi? Evet. Savaşta ölmüş hangisinde? Savaşta ölmedi. Sen bana öyle söylemedin miydi anne? Kim söylemiş sana savaşta öldü diye? Ahmet abinin Allah belasını versin. Ama ekmeği o getiriyor. Sus artık. Hadi at şu zehir gibi şeyleri elinden. Bak yine. Al herifi de götürsene mahzene. Utanmasın zır. Kadın giderken bana da bir göz atmayı unutmadı. Büyülenmiş gibi kadını takip ettim. Kapı yerine takılmış bir çuvalın yırtığından içeri girdik. Arkasında hamamlarda olduğu gibi bir tokmağı olan bir kapı açtık. İçerisi yıkanmamış bir sefil insan kokusuyla abdesthane kokuyordu. Muşamba ile örtülü masanın üzerinde 2 domates, 2 de hıyar vardı. İçki alalım mı? İstemez. Paran yok galiba. Var ama içki içmek istemiyorum öyle sıcağında. Bu kadar mı? Başka meteliğim yok. Çocuk, aldırma alışık. Çocuk bağırmaya başladı. Annesi 5-10 para at taşına sussun yoksa susmaz dedi. Ahmet abim yetişsin de görürsün sen bir tane daha atmazsan. Sus artık ver bir 25'lik daha şimdi. Tamam. Oradan adeta erimiş bir öğle aydınlığına çıktığım zaman şakaklarımda bir zonklama vardı. Hemen plaja koştum. Plaja temizlenmek, bir şeyden silkinmek, ferahlamak için mi koştum? Hayır. Yalnız mahzenden çıkar çıkmaz kuyudan sıcağı çıkarılmış bir testi gibi terlemiştim. En çok kafam terlemişti. Parmaklarımı saçlarımın diplerine sürdüm. Tırnaklarımın ucu tarafından emilen gibi gelen bir ıslaklık duymuştum. Elime bakarsam bu ıslaklığın ter olmadığını, tepemden kan sızdığını anlayacakmış gibi oldum. İşte o zaman tepemden kan sızdığını sanarak denize koşmuştum. Yolumun üzerinde denize girinceye kadar hiçbir şey görmediğimi sanıyordum. Halbuki serinlik vücudumu kaplar kaplamaz. Bir yeşil ot, bir harabe, bir çocuk, bir duman, bir tren yolu, bir köpek gördüğümü hatırladım. Sonra kadının çocuğunun gözlerini gördüm. Sırtımdaydılar. Ne biçim bakıyordu adama. Deniz suyu iyi geldi. İyi gelmesi de mühim bir şey değil. Yalnız şunu anladım da rahatladım ki kafamdan sızan kan değil, termiş. Öyle olsa deniz kıpkırmızı kesilirdi. İşte deniz suyunun yalnız bu faydası oldu. Yoksa hala şakaklarım zonkluyordu. Hala serinliğin, denizin içinde terliyordu. Hala o abdesthane kokulu, serin, çok serin bir mahzen havası gözlerini bize dikmiş. Mavi gözlü, elleri arpa ekmeği gibi kara ve çatlak çocuk. Bir duman halinde ama ne zaman istesem vücut haline getirebileceğim bir ruh halinde. Beynimle gözüm arasında bir yerde uçuyordu. Durmadan geziniyordu.
Şimdi size aynayı kırmamın sebebini buldum gibi gelir. Bana sen aynada kendini apık, bütün vuzuhuyla, çirkinliğiyle, pisliği, adiliğiyle görmüşsün işte. Onun içinde şiddetle hayır derim. Siz gülümser, aynada bütün insanlığı, bütün çirkinliğiyle, kendi vasıtanla sezer gibi olduğun için insanların bütün sefaletlerini, vallahi de hayır, billahi de hayır. O halde sen bayağı delirmişsin diyeceksiniz. Neden böyle söylüyorsunuz canım? Bir plajın pis aynasını hiçbir şey düşünmeden şuursuzca eğilip yerden bir taş alarak, hatta o taşı denizin durgun yüzünde 4-5 kere sektirmek içinmiş gibi alarak, aynayı isteyerek bile değil, kazara da denemez, şöylece kırıvermek. Neden olmasın? Herifler koştu, ben koştum, yakalayamadılar. Neden sonra ben döndüm, plajı apaçık gören bir ağacın altında yüzük oyun yattım. Hepsi plaj sahibinin kulübesi önünde toplanmışlardı. Yarım saat geçtiği halde hala benden bahsediliyordu. Daha bir saat daha öyle ayakta durdular. Konuştular, gülüştüler, fikir beyan ettiler. Sonra bir polis geldi. Mesele ona da anlatıldı. O da dinledi. O da fikrini söyler gibiydi. Ben başka bir yoldan vapur iskelesine gitmek için yolu çok uzun, kendimi de çok yorgun buldum. Ağacın altında geceyi bekledim. Sarı bir ay doğdu. Gazinolardan sesler, kahkahalar, şarkılar gelmeye başladı. O zaman elimi saçlarıma attım ki karma karışıklar. Tarağımı çıkarıp saçlarımı taradım. Dudağıma bir vals yapıştırdım. Pantolonumun cebine ellerimi soktum. Plajın önünden ıslık çalarak herkes gibi, mesut bir adam gibi, aynayı kıran ben değilmişim gibi geçtim.